Herkese merhaba, ben Alina. Kuruluş Orhan dizisinde Asporça karakterini canlandırıyorum ve bugün de buraya sorularınızı cevaplamaya geldim. Hadi bakalım. Instagram'dan Zehra demiş ki doğaçlama yaptığın bir sahne oldu mu? Doğaçlama yaptığım bir sahne oldu mu? Yani şöyle zaten diyalogların arasında küçük küçük doğaçlamalar eklediğimiz oluyor tabii ki ama full baştan bütün sahneyi doğaçladığımız olmuyor. Her zaman metnimize sadık kalıyoruz. Zaten tahmin edersiniz ki böyle bir dönem dizisinde doğaçlama yapmak da usluben birazcık zor. O yüzden böyle küçük küçük şeyler ekliyoruz ama full doğaçlama yaptığım bir sahne tabii ki olmadı. Demir demiş ki sete geldiğiniz ilk günden bu yana sizi şaşırtan ya da güldüren bir anınız oldu mu? Tabii ki oldu. Çok çok oldu. Yani zaten ilk geldiğim gün çok şaşkındım. Herkesi tanıyorum. Mert geldi zaten hemen ne yapıyorsun falan diye ama ya o kadar şaşkındım ve gün gidiyordu. Sahneyi çekmemiz gerekiyordu. Ben daha Flavius'a Flavius diyemiyorum. Neydi Şükrü'nün adı falan dediğim bir yerde böyle uzun ve gergin bir sahne çektik. Ya en çok tabii ilk günümde güldüm çünkü böyle şapşal gibiydim etrafta. Onun dışında oldu değişik değişik şeyler görüp Mert'e çok sorduğum oluyor. Bu ne, bu nasıl falan ya da yanımda olan başka bir oyuncuya dediğim çok an oldu ama şu an oldu bayağı işte 8. bölümümü çekiyorum ben de o yüzden yetiştim. Diğer sorumuza geçelim. Deniz Mat demiş ki tiyatro oyununuz nasıl gidiyor? Diziyle beraber zor olmuyor mu? Tiyatro oyunum çok güzel gidiyor. Çok eğlenceli, çok keyifli. Ben de başta çok korktum diziyle aynı anda zor olur mu diye ama hayır iki tarafta zaten çok programlı. Dizide tiyatromu bildiği için baştan anlaşırken de çok yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. O yüzden böyle tiyatro benim için biraz nefes alma yeri gibi oldu. Orada da çok tatlı bir ekibimiz var. Aldığımız tepkiler çok güzel, seyirci yorumları çok güzel. Böyle dün oynadım hatta son oyunumuzu, işte 12 oyun oldu. Çok keyifli, yok hiç zor gitmiyor. Yani kafamda zaten zor diye kodlandırmadığım için bunu herhalde o yüzden olsa gerek. Hiç zorlanmıyorum, hiç yorulmuyorum. Ekiplerim de sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar bu konuda. Hiç yormuyorlar beni. Alina Boz Fans sormuş ki iyi ki Asporça olmuşsunuz. Teşekkür ederim iyi ki. Asporça'yı oynamasaydınız hangi karakteri oynamak isterdiniz? Şaşırtmacalı bir soru. Güzel başlayıp güzel bir soruya bağlamış ama bu soruya cevap vermek bence Asporça'ya çok büyük bir ayıp olur. O yüzden Asporça'yı oynamak benim için yıllar sonra çok farklı bir tecrübe oldu. Özellikle dönem işinde böyle güçlü, ne istediğini bilen bir karakteri oynamak çok hoşuma gitti. Dolayısıyla Asporça'yı değiştirmiyoruz. Asporça'yım. Harun sormuş. Mert Yazıcıoğlu'yla tekrardan aynı projede yer almak nasıl bir duygu? Ya çok güzel bir duygu. İşte yıllar önce biz bir projede beraber yer almıştık. Çok da tatlı bir işti o da. Böyle yazın çekiyorduk, enerjimiz çok yüksekti falan. Tabii burası şu an daha soğuk ve daha şey bir iş, daha ciddi bir iş yani burası o işe kıyasla. Mert tabii burada daha böyle pozları falan var yani orada çok farklıydık, burada çok farklıyız ama Mert'le tekrardan bir işte yer almak, yani her insan arkadaşıyla tekrar aynı işte yer almayı çok sever. Ben de Mert'i çok seviyorum ve onunla oynamak da çok keyifli. İnşallah bol bol beraber güzel çekeceğimiz eğlenceli sahnelerimiz de olur ilerleyen zamanlarda daha fazla. Yağmur sormuş. Sette en iyi anlaştığınız kişi kim? Geldik o klişe soruya. Bundan önceki soru cevapları da izledim bu arada katılmadan önce. Herkese gelmiş bir soru ve herkes korka korka cevaplamış ya. Şimdi sonradan dahil olduğum için diziye artık ben geldiğimde tabii herkes birbirini çok iyi tanıyordu ama benim de çok eskiden beri tanıdığım, çok sevdiğim insanlar vardı. Mesela tabii ki zaten Mert bir numarada. İkinci olarak Şükrü'yü tanıyordum. Şükrü'yle tanışıyorduk. Atakan'la daha önce bir zamanlar İstanbul'u yaptık geçen sene. Atakan'ı tanıyordum. Cemre'yle Elimi Bırakma'da çalıştık. Ondan sonra bir de tabii ki Barış Falay, benim çocukluğumun kahramanı. Barış abiyle de benim ilk dizim diye sayabileceğimiz, ikinci dizim olan Paramparça'da bir yılımız geçmişti beraber. O yüzden hepsini tekrar görmek, tekrar burada arkadaşlığımızı devam ettirmek de çok tatlıydı. Ondan sonra Mahsin'le tanıştım. Bir de tabii şöyle bir durum oldu. Ben ilk geldiğimde benim Merve ile çok sahnem vardı. Bayağı her sahnede Merve ile beraberdik işte. Zindanlara girdik, planlar yaptık, obalara geldik. O yüzden Merve ile
aslında burada yeni tanıştım ve çok iyi anlaştım. Ama onun dışında diğer herkesle de denk geldikçe çok iyi anlaşıyoruz. Mahsin'le çok iyi anlaştık. İşte Barış abiyle ne zaman denk gelsek hep maziden, geçmişten, gelecekten her şeyden konuşuyoruz. Dolayısıyla herkes çok tatlı. Kiminle denk geliyorsam onunla herkesle çok iyi anlaşıyorum. O yüzden yine böyle bir ayrım yapamayacağım tabii ki. Kimse de yapamamış zaten gördüğüm kadarıyla. Esra demiş ki, Nilüfer Asporça sahnelerinde tansiyon sık sık yükseliyor. Çekerken eğleniyor musunuz yoksa gergin mi geçiyor sahnenin ciddiyetinden dolayı? Yo, çok eğleniyoruz. Yani tabii ki 3-2-1 kayıt dediklerinde o ciddiyete bürünüyoruz ve komik oluyor. Bazen böyle bakıp birbirimizin gözünün içinde gülme isteğimiz de geliyor, onu da fark ediyoruz ama çok eğlenceli geçiyor. Özellikle geçen bölümlerde aksiyon sahnemiz oldu. Birbirimize karşı kılıç çektiğimiz bir sahnemiz oldu. Tabii hızlı gelişiyor. Sahneye geliyoruz, bir anda bir kılıç eğitimine giriyoruz. Bu hareketleri yapın, bunu yapın falan diye ama o sahne arasında bile çok eğleniyoruz. Hiçbir zaman böyle tam da ciddiyeti koruyamıyoruz. Güldüğümüz ve şaşırdığımız bir sürü şey oluyor. Ya böyle mi yaptık, bunu mu yaptık, oldu mu bu hareket falan diye. Böyle eğlencemizi de koruyoruz yani açıkçası her sahnede. Evet, çektiğiniz zaman sizi fiziksel efor olarak en çok zorlayan sahne hangisiydi? İlk başlarda tabii bütün ekip yazın diziye başlamadan önce bir at ve kılıç eğitiminden geçtiği için onlar artık aştılar o konuları ama ben ilk geldiğimde ya işte at tamam eğitime gideyim, kılıç evet tamam eğitime gideyim ama bir yandan set var. İşte bir yandan okula gidiyorum, bir yandan tiyatrom var falan derken herhalde yavaş yavaş başlar bu aksiyon sahneleri diye düşünürken ben bir anda dört nal at binme, işte 3 adam kesme falan gibi şeyler yazıldığını gördüm. Başta çok korktum. Ama o kadar rahatlatıcı bir ekip var ki burada bu konuda. Hemen tabii o korkum gitti açıkçası. Yani şu an hiç ne ata binmekten ne de attan bir tık hala korkuyorum ama kılıç ve at konusunda bir sıkıntım kalmadı. Şu anı düşünürsek galiba beni en çok zorlayan ve efor sarf ettiren şey soğuk. Ya gerçekten size anlatamam ya böyle ata binmek, kılıçla sahneler çekmek falan bir yana tabii ki zor, eforlu ama hoşuma gidiyor. Yani o heybet insana çok güzel bir güç ve enerji veriyor ama hava soğuk oldu mu, üstünüze yağmur yağdı mı vücudunuz öyle bir kitleniyor ki ve burada çektiğimiz sahnelerin %90'ı dışarıda, ormanda ya da yani içeride burada böyle kalede olsak bile gördüğünüz gibi ağzımızdan duman çıkıyor. Soğuk bir yerdeyiz yani biz. Ve bu soğuk vücudu gerçekten çok geriyor ve havalar soğuk olunca daha çok efor sarf ediyorsun bütün sahnelerde. O yüzden böyle heyecanla baharın gelmesini bekliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım bu yıl baharın gelişine. Son sorumuz mu ya? Aa yok varmış 2 tane daha. Evet Defne demiş ki o döneme gitme şansınız olsa Asporça'ya ne söylemek isterdiniz? Ay çok zor bir soru. Gerçekten çok zor bir soru. Hiç de düşünmedim bunu. O döneme gitmiş olsam Asporça'ya herhalde spesifik bir şey sormaktan çok onu dinlemek isterdim. Yani anlamak isterdim çünkü yaşadığımız dönemler hep değişiyor, duygularımız değişiyor, yaşayış biçimimiz değişiyor. O yüzden o dönemde nasıl yaşıyorlardı, tam olarak sabah uyandıklarında nasıl bir duyguyla uyanıyorlardı, hep bir savaş halindeler, nasıl eğleniyorlardı, nasıl bir hayat sürüyorlardı. Yani genel olarak aslında Asporça'yı ve dizideki herkesi gözlemlemek isterdim sonuçta. Yaşamış, var olan ve dönemimizde adı geçen insanlar bunlar. Çok değişik bir duygu. Yani tüylerim diken diken oluyor bunu düşününce hatta. Sude demiş ki, bir izleyici olarak dizide en beğendiğiniz karakter hangisi? Asporça hariç. Dizide en beğendiğim karakter tabii ki Orhan. Yani tabii ki Orhan. Soruyu çok da uzatmaya gerek yok. Evet ve geldik son sorumuza. Hadi bakalım. Kayra demiş ki zorlandığınız ve en fazla tekrar verdiğiniz bir replik oldu mu? Dediğim gibi başlarda herkesin adını ezberleme kısmında çok zorlanıyordum.
özellikle Flavius'a Flavius diyebilme böyle birkaç tekrardan sonra geldi. Ama geçen bölümlerde şeyde çok güldük ya Şükrü'yle. Bir sahne çekiyorduk çadırda ve benim şey demem gerekiyordu. Artık o insanlar doğal müttefikimiz, hala söyleyemiyorum bu arada. Müttefiğimiz yani aslında ama işte o zaman yumuşak G var mıydı, K ile mi söylenir falan gibi tartışmalardan sonra yönetmenimiz dedi ki ya söyle, neyse söyle dedi. Tamam dedim, ben bir deneyeceğim dedim. Şükrü de karşımda ciddi bir şekilde artık Orhan'ın düşmanı olan herkes bundan sonra doğal müttefik falan deyip kalıyorum. Bir 3-4 tekrar aldık. Şükrü tuttu. En sonunda ben de doğru söyledim. Doğal müttefikimiz dedim ya da müttefiğimiz dedim, hatırlamıyorum. Ve doğru söylememe rağmen Şükrü gülmeye başladı. Ve ben de böyle ya niye gülüyorsun, doğru söyledim işte falan dedim. Sonra tabii Şükrü güldüğü için tekrar almak zorunda kaldık ve ben tekrarlayamadım bir daha asla. Doğal müttefikimiz kısmını asla olmadı. Tabii kısıtlı bir zaman olduğu için bir noktada geçtik orayı da. Yani bir yerlerde böyle bir anımız var. Bugün de çok eğlenmiştik. Böyle sorularınızı cevapladık. Bakayım bitti mi? Tamam. Vallahi bitti. Vallahi bitti. Su gibi aktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hazır hepimiz buradayken YouTube kanalına da abone olmayı unutmayalım. İçerikleri kaçırmamak adına. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.